Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Doktor Umut Özer. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, Bizler çok de teşekkürler. iyiyiz, Harika sağ bir olun. enerjiyle geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ Hocam olun. aslında soruya şöyle girmek istiyorum. Herkesin korkulu rüyası implant. Böyle bir ayağımız gitmiyor sanki. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? İmplant nedir? İmplant aslında titanyumdan bir vida. Çene kemiğinin içine hazırladığımız yuvaya koyuyoruz onu. Bu kemikle osteoentegre olduğu zaman vücutta birleşiyor, kaynaşıyor ve orada diş kökü vazifesi görüyor. Yani dişin kökünü hazırlamış oluyoruz kemiğin içinde. Üstüne de hasta bizden diş isteyince diş yapıyoruz. İmplant dediğimiz budur. İmplant bir titanyumdan oluşan bir malzeme. Malzeme, evet. Kullanıyoruz. Ara parçaları var. Üzerine diş yapıyoruz o ara parçaları kullanarak. Çeşitli yöntemler var. Hasta bize diş isteğiyle geliyor. Yani implant dişi oluşturmak için gereken kök kısmı. Üstüne de diş geliyor. Birbirini tamamlayan bütün bir yapı olmuş oluyor. Süper. Hocam peki ben çok merak ediyorum. Ben diş çektirdim. Diş çekiminden hemen sonra implant yapabilir miyiz yoksa bir süre araya koyuyor muyuz? Bununla ilgili prosedür ne tam olarak? Tabii ki. Yani bu şöyle bir şey. Bu son zamanlarda dünya çapında da tartışılan bir olay. Yani dişi hemen çeker çekmez implant yapabiliyoruz. Ve hatta oluşan dokunun konturu, kemik erimediği için daha güzel oluyor. Ama bir takım belli şartları var. Yani hani bunu röntgen çekerek, bir takım hastadan bazen tomografi istiyoruz, DVT, dental volümetrik tomografi. Uygunsa kemik yapısı, hani akut bir enfeksiyon vesaire bir şey yoksa çekim seansında da implantı yerleştirebiliyoruz. Kemik tozu kullanılıyor. Herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Çoğu zaman daha başarılı bile olduğunu söyleyebilirim yani. Altta bir enfeksiyon falan varsa öyle durumlarda Öyle durumlarda normal eski protokole dönüyoruz. Bekliyoruz. antibiyotik tedavisi falan Kesinlikle, yapılıyor. aynen. Ondan bir hafta sonra çağırıp yapılabiliyor yani. Yani bir hafta, 4 hafta o süreyi hekim daha çok karar veriyor. Yani hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Uygunsa yapılabiliyor yani yine. Peki hocam her hastaya implant yapılabiliyor mu? Yani bunun uygun olması gereken, evet bir enfeksiyondan bahsettiniz ama onun dışında aradığınız bir durum var mıdır? Bu hastalara yapamayız diyebiliyor musunuz ya da? Şöyle ileri derecede kanser hastaları yani terminal durumda ya da kemoterapi alan bazı fazlarında bazı ilaçlar kullanılıyor. O hastalarda bazı riskler var. Onun dışında çoğu hastaya yapıyoruz. Yani şeker hastalığı da, diyabet de önemli. Şöyle bir takım tahliller istiyoruz hastadan. O tahlillerden elde ettiğimiz değerler, HbA1c gibi bir değer var mesela 3 aylık şeker. Hemoglobin A1C. Evet, o şekilde. Hekimleriyle de konsültasyon yapıp o şekilde hani uygunsa verirler, yapılabiliyor. Şeker hastalarında da uygulanabiliyor implant. Avantajları ne hocam implantın? İmplantın avantajları şöyle, mesela hastaların en çok şikayet ettiği şey, hani dişsiz hastalar, tam dişsiz hastalardan bahsediyorum. Alt protezlerin oynamasından, yerinden çıkmasından korkuları olur genelde. İmplantın avantajı burada devreye giriyor. Yani alt çenede böyle bir mesela protez kullanıyorsa hasta, ona implant tedavisi yaptığımız zaman yarı sabit ya da tam sabit bir proteze geçirebiliyoruz hastayı ve bu hastayı hayata daha çok bağlıyor. Yani ağzından dişlerini çıkarıp suyun içine koymaması, onu ağzında taşıması kesinlikle onu hayata daha çok bağlıyor. Ve bu en büyük avantajı benim gözlemlediğim. Daha sabit bir restorasyona geçtikleri zaman hastalar daha mutlu oluyorlar. Yani yemekten keyif alıyorlar. Yani ve bu şekilde hayata daha çok bağlanıyorlar. Yani gördüğüm en büyük avantajı bu. Normal dişini kaybediyor mesela ya da kırılıyor bir dişi. Hani o açıdan da söyleyeyim. Mesela ön dişi kırıldı. Buraya köprü yerine implant yaptığımız zaman hani o erken dönemde yakalarsak ilk başta bahsettiğim bu şekilde de güzel sonuçlar alıyoruz. Yani hasta ön dişini kaybedip hayata küsmeden implant tedavisiyle bu şekilde hayatına devam ediyor. Daha güzel bir şekilde. En daha büyük avantajı estetik, mutlu yüzler diyoruz o zaman. mutlu yüzler, evet. Mutlu gülüşleri iade etmiş oluyoruz hastaya. Peki hocam implantın tedavi aşamasından ve tedaviden sonra ağrı olur mu? Yani izleyicilerimiz ne bekliyor yani implant işleminden sonra ya da nelere dikkat etmek gerekiyor ağrıyla karşılaşmamak için? Evet, implant yaparken hiçbir ağrı olmuyor. Hiçbir şey hissetmiyor hastamız. Çünkü lokal anesteziyle yapıyoruz. Yani normal dolgu ya da kanal tedavisi yaptırmaya
gelen hastalarımıza uyguladığımız anesteziyle o şekilde implant yerleştiriliyor. O sırada herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor hasta. Tabii uyuşukluğun etkisi geçtiği zaman ilaçları reçete ediyoruz. Antibiyotik, anti-enflamatuar ilaçlar hastamıza. O şekilde o ilaçlar da yani uyuşukluğun etkisi geçtiği zaman mesela ufak bir rahatsızlık hissi belki olabilir o gün için. Ondan sonra geçiyor, gidiyor. Yani birkaç gün içinde yok oluyor. Peki Ağrısı hocam, olmuyor. şimdi diğer diş çekimi gibi değil elbette ki, biraz daha uygulamalı bir işlem. Evet. Aynı anda kaç tane implant yapabiliyoruz? Yani ne kadar ihtiyacı varsa bir günde yapılabiliyor mu ya da hepsi lokal anesteziyle mi oluyor? Evet, yani hepsi bir günde yapılabiliyor. Hatta ağzında dişler varsa çekilmesi gereken, yani çoğunlukla pratikte uyguladığımız yöntemlerde bir günde hem dişlerini çekip planlamayı yaptıysak, önceden çalışıyoruz tabii hastanın ağzı bize geliyor kliniğimize. Röntgenleri çekiliyor, gerekirse daha DVT falan alınıyor, bakılıyor. Planlamayı yaptıysak eğer aynı anda hem diş çekimlerini yapıp hem üst çenede mesela 6 adet implant, 7 adet implant bir seansta yapabiliyoruz. Yani bu şekilde olabiliyor. Evet. Yani bir defada hem hasta çok cerrahiye maruz kalmamış oluyor. Tek defada bitirmek daha avantajlı bile olabiliyor bazı hastalar için yani. Başlangıç ve bitiş, hani istenilen sonuca kavuşma süresi ortalama ne kadar? Belki evet, kişiye göre belki değişebiliyordur ama hastanın hani durumuna ortalama göre değişebiliyor dediğiniz gibi. Yani şöyle diyeyim, başlangıç geldi hasta bize, kliniğimize başvurdu. İmplantı yaptık. Mesela diş çekimi için beklemedik diyelim hiç. O esnada çektik dişi, umutsuz bir dişti diyelim, kök kalmış. Hemen yerleştirdik implantı, graft kemik tozu da koymak gerekiyor bazen. Hazırladık. 3 ay sonra üst yapısını yükleyebiliyoruz. Yani 3 ay sonra dişine kavuşabiliyor bu şekilde. Evet. Ve bazı şartları sağlarsa, hastanın yaşı, kemik yapısı uygunsa hemen immediat yükleme de olabiliyor. Ama tabii bir takım dikkat edilecek hususlar var bu konuda. Yani biraz daha az yapıyoruz yani o yükleme. Dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, dikkat edilmesi gerekiyor. İmplant üzerine protez yapılır mı hocam? Tabii ki implant üzerine protez yapılıyor. Çeşitli yöntemler var. Yani implant üzerine protez, analog yöntem, dijital yöntem var mesela. Yeni, daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Dijital ağız içi tarayıcılarla daha implantın o ölçüsü daha hassas ve daha kolay bir şekilde alınabiliyor. Bu hem seans sayısını kısaltıyor hem de daha güzel işler ortaya çıkmasını sağlıyor. Süper. Hocam bir de şunu merak ediyorum. Dijital dünya çok gelişti bunlarla ilgili, bu işlemlerle ilgili. Diş hekimliğine yansıması ne? Diş hekimliğine yansıması çok güzel oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Eskiden yani biz böyle bir takım kalıp malzemeleri, ölçü malzemeleriyle ölçü alıyorduk hastadan. Bu çok bazı hastalarda refleksleri oluyor, bulantı refleksleri. Çok nahoş durumlar olabiliyordu yani. Şimdi bu dijital araçlar bizim kliniğimize girince bu ortadan kalktı. Hani kocaman böyle kaşıklarla ağzına o hamur gibi kalıp malzemeleri girmediği için hastalar küçük bir kamera, dijital ölçü malzemesiyle tarıyor, aygıtıyla tarıyoruz ağzı. O şekilde ölçülerini veriyorlar ve daha kolay, daha çabuk oluyor. Daha sonuç da daha güzel. Sonuç da yüz güldürücü oluyor. Yani A noktasından B noktasına gitme durumu vardı. Burada bir data olduğu için bu. Düğmeye bastığımız zaman karşıda biz laboratuvara aktarıyoruz bu dijital hem ölçü. Hem konfor olarak kesinlikle uygun hem zaman olarak kısa. Konfor olarak hepsi daha hastanın ve hekimin yüzünü güldürecek şekilde gelişti teknolojide. Peki hocam, implantın bir ömrü var mıdır? Yani belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor mu? İmplantı şöyle, hedefimiz tabii ömür boyu gitmesi ama tabii hastanın bir takım temizlikleri, bakımları, yani bunu bir yedek parça olarak düşünebilirsiniz vücutta. Yani bir takım bakım süreçleri oluyor. Yani şöyle diyelim, uzun ömürlü bir tedavi. Diğer yaptığımız tedavilerle kıyaslarsak uzun ömürlü bir tedavi ama bakım isteyen bir tedavi. Bakıma gelmesi lazım. Hastayı kontrollere çağırıyoruz. İlk yaptık diyelim 1 yıl sonra, 3 yıl sonra da çağırdığımız hastalar oluyor, 5 yıl sonra. Düzenli kontrollere gelmesi gerekiyor. O şekilde düzenli kontrollere takibini yaparsak, bir de hasta diş etini, sağlığına dikkat ederse, fırçalarsa dişlerini, yani kendi ağız bakımına dikkat ederse, rutin kontrollerini aksatmazsa neden gitmesin? Hocam bizim hastalardan da çok geliyor, çok böyle yurt dışında inanılmaz duymuştum da. Turkish teeth diye bir şey var. Evet. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Yani fazla olan ne, eksik olan ne, bununla ilgili? Bunda şöyle, yani çok beyaz bir renk oluyor bu.
çok beyaz rengi çok istiyorlar hastalar. Hani fotoğraflarda daha güzel görünmek için ama bu normal diş beyazlığından daha farklı. Yapay bir beyaz olduğu için artık bunu son zamanlarda istememeye başladılar. Normal ve ideal sınırı ne beyazlatmanın? Doğal dişin bir ton açığı, yani en ideal sınırı bana göre öyle, o şekilde, ama bazı hastalar çok beyaz, hani çok beyaz istiyorlar ama o da böyle bir artık dediğiniz gibi turkey teeth diye böyle bir söyleniyor, evet. söylenmeye başladı. Onu istememeye başladılar artık. Yani o konuda bir algıda seçicilik oluştu. Normal, natürel, doğal beyazlık, yani A1, B1 diye skalalarımız var, yani ölçülerimiz. Bu beyazlıklar daha ağızda doğal duruyor. Daha hani karşı taraftan, bakan kişi tarafından algılanması, yani daha doğal bir görüntü olarak. Benim tercihim bu yönde. Hocam peki biz implant yapmaya karar verdiğimizde önümüze şöyle bir seçenek çıkıyor. Yerli mi, ithal mi diye. İmplantların böyle türleri var mıdır? Ya da tercih yaparken nelere, yani hasta olarak dikkat etmemiz gereken bir nokta var mıdır? Tabii ki şöyle, bu konuda ben hekiminize güvenmenizi tavsiye ederim. Çünkü biz hekimler olarak bu konuda çok kafa yoruyoruz. Yani endüstri çok büyük bir endüstri, implant endüstrisi. Yerli üretim de var, yabancı üretim de var ve çok da iyiler. Ülkemizde bu iş yıllardan beri yapılıyor. Bir takım parametreler var. Hani demin bahsettiğim diş yapılabilme üzerindeki ara parça tedariği vesaire, bu tip şeylerle ilgili. Hastanın durumuna göre onu en iyi karar verecek hekim bence. Yani hekimine güvensin hasta bu konuda. Güvenirse hekimine, onun için doğru yöne yönlendirir hastayı. Yani fiyat olarak da, yapılacak implant markası olarak da hepsini göz edip, yani hepsini göze alıp ona göre bir tercih sunuyoruz hastaya. Yerli de yabancı da artık son derece kaliteli ürünlerimiz var, yani hani ikisini de kullanıyoruz. Bir sorun olmuyor. Umut Hocam, peki ben size geldim, implant yaptırdım. Bana normal hayat seyrinde ne zaman size kontrole gelmem lazım? Yani ben bunu taktırdım, bir ömür mü kullanacağım, yoksa hocam işte bir 6 ay sonra gelin tekrardan görelim, ya da bu implantın ömrü ne kadar? Şimdi implantı yaptırdınız, diş kısmını da yaptık, üzerine protez kısmını da yaptık. Ben bir ay sonra hastaları bir çağırıyorum. Hani o şekilde bir kontrol ediyorum. Ağız düzenini, yani oklüzyon dediğimiz bir şey var ağızda ve bu dinamik bir olay. Yani çeneyi ısırdığınız zaman, yani çiğneme yaptığınız zaman dişlerin ufak tefek hareketleri oluyor. Bunları bir kontrol ediyoruz. Hem hastayı da görmüş oluyoruz. Etrafındaki diş eti sağlığını görmüş oluyoruz. İkinci kontrolü 6 ay ya da 1 sene zarfında, yani hastanın durumuna göre çağırdığımız oluyor. Ve böyle senede bir kontrolü gelin diyoruz ama bazen hani tabii kontrolden kaçan hastalar da oluyor. Hani onun bir şöyle düşünebilirsiniz. Hani arabanızı nasıl düzenli bakıma götürüyorsunuz. Bununla da kendinize bakımı için hekiminize senede bir ya da 6 ayda bir gelmeniz gerekiyor yani. Bunu da böyle olursa daha başarılı. Takip süreci olursa daha başarılı, daha uzun giden. En ufak bir şey gördüğümüzde orada müdahale edebiliyoruz mesela. Sorunsuz kullanabilirsiniz yani bu şekilde çalışırsak. İmplant ve protez temizliği ile ilgili bir kavram var mı? Bunlara dikkat etmemiz gereksin. Onunla ilgili bir durum var mı? Hani evet. Yaptırdık, ne kadar süre temizliğine dikkat etmek gerekiyor? Sonrasında neler yapılması gerekiyor? Bunlarla ilgili de biraz bir şeylerden bahsedersek. Şimdi implantı yaptırdınız. Bakımları, özel ipler var, arayüz fırçaları var, kenar, yani yanındaki çeşidine göre değişiyor. Hareketli protez kullanan hastalar var, dediğim gibi implant üstü hareketli protezler de var. Bunları düzenli temizliklerini hastanın, yani her gün, günde 2 defa dişlerini fırçalaması gerekiyor mesela. Bunların bakımlarını yapması gerekiyor. Söylüyoruz hani bu şekilde. Bu bakımlar olursa çok daha uzun ömürlü oluyor protezler. Temizlik, yani bu işin hasta ayağı hekim kontrol edecek. Hasta da temiz bakarsa çok daha iyi sonuçlar geliyor karşımıza. Peki hocam, hani şimdi temizliğinden bahsettik. Şöyle bir şey var mı? Mesela diş teli takıldığı zaman ortodonti tedavisinde beslenmede yenilmemesi gereken şeyler var. Dikkat edilmesi gereken işler var. İmplantta bu konuda dikkat etmemiz gereken bir durum var mıdır? Tabii ki. Şunları yiyemezsiniz gibi. Şöyle, çoğu şeyi yiyebilir hastalar ama biz tavsiyemiz genelde şu yönde. Kabuklu kuru yemişi dişleriyle
yani doğal dişiyle de implantla da kırmamasını isteriz. Yani içini yiyebilir, içini yani kuru yemiş hepimiz yiyoruz. Ama kabuğunu ya da bir fındığı, cevizi dişiyle kırmasın. Bu tip şeyler dişlere zarar veriyor. Doğal dişlere de zarar veriyor. Tabii implant üstü protezlere Yani de zarar veriyor. kendi dişimiz gibi ne gerekiyorsa aynısı implant için de Kesinlikle. geçerli. Aynı o onun zaman. için de geçerli. Evet. O şekilde bakım koruması hastaya onları tavsiyelerimizde söylüyoruz. Artık uyarsa Artık hastaya kalmış kesinlikle, diyoruz. kesinlikle. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diş hekimi Doktor Umut Özer'di. Kendisiyle implant hakkında en çok merak edilenleri konuştuk. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.